FPS oyunları. Normalde ördekleri severim ama bu durumda bir istisna yapacağım. Kimimiz arcade, kimimiz de askeri temalı realistik yapımlardan etkileniriz. Bu noktada bunun seçim tercihi tamamen size ait. Benim kişisel kararım bu noktada gerçeklikten biraz daha uzak ve daha çok arcade kafasında ilerleyen FPS'ler olması. Çünkü kendilerini belirli kalıpların içerisine sokmadan bütçeleri doğrultusunda oyunlara istediklerini ekleyebiliyorlar. Çıkan ürün ne olursa olsun siz oyunu açarsanız oynama süreniz bir oturuşta sallıyorum 2-3 saat sürebilir. Ya bu oyunu açtıktan 10 saniye sonra ölürseniz... Let's kill some billionaires! Our app doesn't provide you with any work rights. This game blows your mind. Mullet Mad Jack. Mullet Mad Jack. Benim aşırı sevdiğim 80'lerin retro sanat tarzını anime çizimleriyle süsleyerek karşımıza çıkıyor. Oyun çıkmadan öncesinde de bu oyunu gözlemliyordum ve çıkışını iple bekliyordum. Oyun çıktığında da çok geçmeden satın alıp oynama fırsatı buldum. Bu videonun başlığında yazmasa da bu bir evi videosu olduğunu belirtmeliyim. Oyunu başta sizlere tanıtıp sonrasında ise ne kadar beğenip beğenmediğimi söylemek istiyorum. Bir yerden başlamam gerekirse eğer her şeyden önce bu oyun hala geliştirilme sürecinde olduğunu söylemem gerekiyor. Yani ben oyunu aldığımda daha Steam içi rozet veya kartları bile yokken şimdi dönüp baktığımda onları falan eklemişler. Ayrıca oyun içerisinde de farklı geliştirmeler yapmışlar. Yine videonun ilerleyen kısımlarında da onlara değineceğim. Oyunun indirimsiz fiyatı ekranda gördüğünüz üzere $10.49 ama %20 indirim beklerseniz de $8.39 alabiliyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimleri biraz daha orta veya orta üstü sularda gidip geliyor. Yani mağaza sayfasındaki resimleri aldanıp da düşük sistemli diye düşünmenizi istemiyorum. Bunun sebebi de aslında oyunun sahip olduğu tempo ve gameplay. Oyunun gameplay'i bence Ultra Kill'den sonra son zamanlarda gördüğüm en garip ve yenilikçi oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Videonun başında dediğim şey cidden de doğru. Bu doğruluğu anlatmam için oyunun hikayesinden biraz değinmem gerekiyor. Eğer hikayeyi umursuyorsanız sizin için birazcık spoiler içeriyor olabilir, haberiniz olsun. Devam edenler için de şimdi olay şöyle. Bizim ana karakterimiz olan Mullet saçlı Mad Jack aracıyla sağa sola giderken bir anda telefonuna bildirim geliyor ve yayın rejisi tarafından aranıyor. Yayıncı ona bir canlı yayında olduğunu ve bir iş teklifinde bulunmak istediğini belirtiyor. Peace Corp tarafından yapılan bu aramada bir prensesin kaçırıldığını söylüyor. Onu kurtarmak da o an için sadece bizim elimizde. İzleyicilere iyi görüntüler çıkartarak fonlarını kazanan Peace Corp canlı yayını için bir operatör arıyor yani. Bu operatör de biz oluyoruz tabii ki de. Siz de bu prensesi kurtarmak için binaya dalıyorsunuz ve kuralları aslında tam da orada öğreniyorsunuz. Yayıncı kız teklifi kabul ettiğiniz için size kuralları anlatıyor. Öncelikle yayındaki izleyici sayısının asla düşmemesi lazım. Bu yüzden yayın için sürekli olarak operatörün adrenalin salgılamasını sağlayan şeyler yaşamamız gerekiyor. Yayını yapan ablamız da bunun ölçümü için direkt olarak bizim kalbimize bağlanmış bir yapay yaşam destek ünitesiyle bizi sağa sola dolaştırıyor. Bu makinede tam 10 saniyeye ayarlı. 10 saniye içinde eğer insanları eğlendiremezseniz, eğer ki kalbiniz yeterince adrenalin pompalamazsa kalbinizin fişi çekiliyor. Eğer ki karşınıza gelen robotları çevresel birimlerle öldürür, kafadan vuruş yapar veya taşaklarını patlatırsak da ekstra süre alarak kendimizi de hayatta tutabiliyoruz. Rakiplerimizden aldığımız veya çevresel birimlerden aldığımız hasarlar ise sahip olduğumuz zamanın azalmasına sebep oluyor. Bir iki kez hasar almamız da tahmin ettiğiniz üzere ölümcül olabiliyor. Bu tip minik saniyelerin ana olarak konu olduğu bu oyun beyaz kaydırmaktan beyni seninki gibi kurumuş olan brain rot kitlesi için biçilmiş kaptan. Eğer bu oyunun gameplay'ini ilk defa deneyimliyorsanız hiçbir şey anlamayacak ve olayları takip etmeye çalışırken buluyorsunuz kendinizi. Cuphead gibi başka bir bağımsız yapımcının aksine bu oyunu izlemesi zor ama oynaması kolay geliyor en başta. Oyuna alışma süreci 1-2 saat civarında diye düşünüyorum. Tüm olan bitene alışmak aslında bundan bile kısa olabilir ama yine de garanti bir süreç istiyorsanız bu süre sizi asla yanıltmaz. İnceleme kısmını bu şekilde kısa tutarak şimdi direkt olarak oyun mekaniklerine biraz daha derinlemesine geçiş yaparak her şeyi değerlendirdiğim eleştiri kısmına geçiş yapmayı çok istiyorum. Ama bundan öncesinde her oyuna yaptığımız gibi inceleme bittiğinde bu oyun oynanabilir bir oyun mu? Yoksa direkt olarak satın alınmaması gereken bir oyun mu? Bunu değerlendirecek olursak eğer bu oyun bana göre
kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir oyun. Fiyatı indirimde bile tuzlu gelse de oyunu tamamen %100'lemek istiyorsanız bana göre paranın karşılığını size sunuyor. Eleştiri. Evet, şimdi en sevdiğim kısma geleceğiz. Yani tadım yapacağım. Oyuna ilk başladığımız menüden eleştirmeye geçtiğimizde buradaki kulvardan gayet de iyi puan aldığını söyleyebilirim. Retrowave tarzıyla birleştirilmiş 80'lerin anime stiline olabilecek en renkli ve hareketli biçimde hazırlanmış bu ana menüde hem cafcaflı olmasına rağmen gözünüz karışmıyor hem de tıklayacağınız yerleri kolayca bulabiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz oyun modlarına geçmeden önce oyunu satın aldıysanız oyunun dijital kutusunu edindiğinizi söylemek istiyorum. Adamlar gerek oynanış mekaniklerini gerekse de karakterleri veya olay örgüsünü anlatan kitapçıklı bir oyun kutusunu dijitalleştirmişler. Çok tatlı olmuş bence. Detayları çok fazla burada göstermeyeceğim. Eğer oyunu satın alırsanız siz kendiniz bakarsınız. Zaten burada da oyundaki reji bununla ilgili güzel bir gönderme yapıyor. Congratulations! You gained the easiest prize ever! Thank you for buying this game legally and supporting indie developers. You got this game legally, right? Anyway, this concludes the 90s Big Box PC game experience. Bunu özellikle yeni aldığım hiçbir oyunda görmediğim için direkt olarak bir artı yan diye yazabilirim. Yani ben şahsen normal oyun deneyiminin yanında böylesine farklı bir kutu hazırlanmış olmasını çok beğendim. Oyunun temel mekaniklerine bakmak gerekirse eğer, normalde diğer oyunlarda çok görmeye alışık olduğumuz siper al, ateş et mantığı yoktur. Quake veya benzeri tarzda hızlı FPS'lerde olduğu gibi olabildiğince hareketli olmamız gerekiyor ve herkesi indirmemiz gerekiyor. 10 saniyede öldüğümüz gerçeği doğru ama bu barı yükseltmek için düşmanları silahla, katanayla, deliciyle, plazma silahıyla, pompalıyla, assault rifle'la veya gizli parmak silahıyla öldürmemiz gerekiyor. Normal şekilde öldürmenin yanında kafadan vuruşlarla veya düşmanların toplarından vurduğunuzda ekstra zaman kazanabiliyorsunuz. Birini öldürmek için illa ateş etmenize gerek yok bu arada. Ana karakterimiz olan Jack, sağ klik ile atabildiği tekmesiyle düşmanları ileriye doğru savurabiliyor. Bu özelliğiyle onları eğer havalandırmalara, uçurumlara, lazerlere veya soda makineleri gibi yerlere doğru atacak şekilde kullanırsak eğer, bu da bize ekstra zaman kazandıracaktır. Bu öldürme şekillerinin yanında bir de çevresel etmenlerden toplayabileceğiniz tek kullanımlık araçlarımız da mevcut. Eğer sağdan soldan çekiç, levye veya onun gibi bir saldırı aracı bulursanız yine sağ tık ile düşmanlarınıza hücum edersiniz. Yine Doom'daki Glory Kill'de olduğu gibi bunu yapmanız halinde canınızı direkt olarak doldurarak run'ın bitmesinin önüne geçiyor. Fakat bu oyunda bunlara dash finish deniliyor. Aşırı hızlı temposunu da bu kombinasyona eklediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Beyniniz inanılmaz bir hızla akmaya başlıyor. Fakat Ultra Kill'deki gibi bir yorulmaya sebep olmadı. Sizin tecrübeniz nedir bilmiyorum ama ben Ultra Kill oynarken bir süreden sonra zihinsel olarak yorulmaya başlıyorum. Zaten bunu Ultra Kill evi videomda da belirtmiştim. Aynı his bu oyunda yok. Bu garip gelebilir ama ben bu oyunu oynarken yoruluyordum. Sizin için geçerli olmayabilir ama uzunca bir süre Ultra Kill oynamak zihinsel anlamda bir yorgunluk yaratıyordu. Ne kadar oynarsam oynayayım veya ne kadar kaybedersem kaybedeyim, oyun asla sizi yormuyor, sıkmıyor veya gereksiz bir bekleme ekranına sokmuyor. Anında hangi katta öldüyseniz sizi en yakın sıfırlı kata yollayarak "hadi bak bu sefer başaracaksın" imajını çok iyi bir şekilde verebiliyor. Hayatta kalmanız gereken 10 kat olsa bile bunların ortalama 5-6 dakika içerisinde bittiğini ve checkpoint aldığınızı unutmayın. Tabi Permadeath modunu oynamıyorsunuz. O modu eğer sapığı değilseniz kesinlikle oynamayın. Madem Permadeath'ten bahsettik, o halde oyunda yer alan zorluklara bir bakalım isterseniz. Oyunda 7 farklı zorluk derecesi bulunmaktadır. Bunlar kolaydan zora şeklinde sıralandığında No Timer, Accessible, Lenient, Challenge, Hard, Insane ve son olarak da Permadeath. Bunların aralarındaki farklar ise şu şekilde. No Timer. Boomer Shooter istiyorum. Normalde 10 saniye hayatta kalma süreniz varsa bunu ortadan kaldırarak telefonunuza cam barı ekliyor. Siz de herhangi bir katta dilediğiniz kadar vakit geçirerek oyunu sindire sindire bitirebiliyorsunuz. Normale nazaran tüm düşmanlar yarı yarıya azaltılmış hasar vururlar. Bu mod ilk deneyim için bana göre kesinlikle uygun değildir ve oyundan iyi keyif almak yerine oyunu bitirdikten sonra tekrar etraftaki çevresel detaylara bakma amaçlı bir başarım kasmak için kullanılabilir. Accessible. Senaryoyu gör. Bu modda ise can tabanlı olmaktan çıkıp zaman barını getiriyor. Fakat bu zaman dilimi yine 10 saniye değildir. Zaman limiti 15 saniyedir. Her öldürmede ise 3 saniye eklenerek ferah bir oynanış sağlar. Arcade FPS türüne yeni başlamış kişiler için önerilen moddur. Yalnızca oyundaki bosslar size yarı hasar vururlar. Genellikle bu oyunun amacı eğer oyunun mantığını kavrayamadıysanız bir tercih seçeneği olmaktır. Yani bu zorluktan daha zor modları eğer oynayamadıysanız
Bu sizin için odaları ezberleme noktasında gayet de yardımcı olacaktır. Bana göre bu modda es geçilmelidir. Çünkü bu oyunun temel amacı biraz da zamansal anlamda darlanarak yaşam ve ölüm arasındaki o doruk noktayı yaşamanız gerekiyor. Ana karakterinize gerçekten bir dopamin salgılatmanız gerekiyor. Lenient. Eğer ölmeyi sevmiyorsan. Bu mod oyunun ana temasını yansıtan zorluk derecesidir. Toplam saniyeniz 10'dur ve her öldürmede 2 saniye kazanırsınız. Tüm düşmanlar olması gerektiği kadar hasar vurmaktadır. Ortalama FPS oyunları için tavsiye edilen zorluk derecesi budur. Bana göre ilk oynamanız için en azından bu zorluğu tercih etmeniz gerek. Oyunun mantığı ve o akış burada gayet iyi bir şekilde öğrenilebilir. Bu arada bu mod Leaderboard'un aktif olduğu ilk zorluk seviyesidir. Challenge. Geliştiricilerin amaçladığı. Bu zorluk oyunun asıl hazzı. Asıl keyfin başladığı mod budur. Eğer oynayabiliyorsanız direkt bu zorlukta oynamaya gayret edin. Çünkü 10 total saniyenin yanında her öldürmede sadece 1 saniye kazanırsınız. Ve stille öldürdüğünüz öldürmeler ise size daha az saniye kazandırır. Bununla beraber bosslar size 2 katı daha fazla hasar vurarak işleri biraz daha iddialı hale getirir. Bence keyfi en yerinde olan oyun modu budur. Direkt depar atmanızı engellemesinin yanında yavaş ilerlemeyi de tasnif etmez. O altın değeri iyi koruyor bana göre. Hard. Uçurumda yaşamak. Bu zorluk artık işlerin tam anlamıyla normal olmaktan çıktığı noktadır. 10 saniye toplam sürenizin yanında normal öldürmeler başına hiç zaman kazanamazsınız. Geliştiriciler bu noktada sizin yaratıcı olmanızı beklerler. Kafadan vuruşlar 1 saniye ve çevresel öldürmeler ise 2 saniye kazandırır. Bosslar 2 kat daha fazla hasar vururlar ve daha az soda makinasıyla bitirici eşya bulma şansına sahipsinizdir. Bu zorluk eğer ki oyunu taze bitirdiyseniz ve daha zorlayıcı bir şeyler arıyorsanız önerebileceğim bir seçenek. Başlangıç için bu oyun modunu seçmek bana göre gereksiz vakit kaybına yol açacaktır. Çünkü daha oyunun mantığını kavrayamamışken 10 saniye hayatta kalabildiğin bir oyunda bunu yapmak oyunun çekirdek eğlencesini baltalamak olacaktır. Insane! Bunu sen istedin. Zor moddaki çoğu şey hemen hemen aynı fakat farklı olan şeyler ise zor modda bosslar size daha çok hasar verebiliyorken burada tüm düşmanlar size ekstra hasar vuruyor olmaları. 1 veya 2 mermide aşağıya attığınız bu modda birler basamağı 9 olan katlara gelmeniz aslında yeterince eşya alarak güçlendiğiniz anlamına gelmiyor. Ve direkt farklı yerlerden hasarlar alarak kalan 8 katı tekrar etmenizi gerektiriyor. Permadeath. 82 kat 1 can. Evet, doğru duydun. Gerçek bir roguelike mı arıyorsun? Al sana gerçek bir roguelike. Oyunun neresinde ölürsen öl, en başa giderek oyunu tek canla bitirmeye çalışıyorsun. Insane veya Hard moddan ayrı bazı özelliklere de sahip. Mesela yine 10 saniye toplam süremiz var fakat 1 saniye normal öldürmelerden zaman kazanabiliyoruz. Stil bazlı öldürmeler ise yine daha az zaman kazandırırken yalnızca bosslar ağır hasar verebiliyor. Bol şans. Now we're gonna lose our jobs to the robot scum! Ben şahsen eğer başarım kasıyorsanız gerekli olan zorluk modlarını öneriyorum. Ama hepsini tattığımı ve beğendiğimi net bir şekilde söyleyebilirim. Bölüm dizaynı. Oyunun hikayesinde yer alan her 10 katta bir yeni mekaniksel zorluk getirilerek oynanış daha taze tutulmaya çalışılıyor. Mesela oyunun ilk başlarında tüm düşmanlarımız tek bir kurşunla knockout olabilirken ilerleyen seviyelerde kalkanlı düşmanlar, kurşun geçirmez ninjalar gibi düşmanlar karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda sadece düşmanlar değil, çevresel koşullar da ilerleyen zamanlarda daha çok zorlaşıyor. Örneğin yine ilerleyen katlarda asitli veya lavlı zeminler gelmeye başlıyor. Daha sonrasında da wall run yapmamız gereken engeller olsun, lazerler olsun, kilitli kapılar olsun, farklı zorluklar getiriliyor ve oyun daha dinamik bir yapıya sahip oluyor. Sahip olunan bölüm dizaynları ise oyun geliştiricilerinin belirli kalıpları ard arda rastgele koyarak tamamen birbirinden farksız bölümler oluşturarak sağlanmış. Haritaların böyle olmasının aslında tam olarak harika bir şey olduğunu söyleyemem. Çünkü eğer ki tam anlamıyla sürekli yeni odalar arıyorsanız bunu ilk 20 dakikanın sonunda bulamayacağınızı söylemek isterim. Aslında tüm oda şablonları birbirinden farklı olmasının oyun geliştiricileri tarafından bilerek yapıldığını söyleyebilirim. Bunun en büyük sebebi ise her koşulda oyuncu hız kaybetmemeli ve seri bir şekilde 1 dakikanın içerisinde bir katı bitirebilmeli. Yoksa zaman içerisinde öldüğünüz oyunda oyuncu sürekli sağa sola giderek yolunu bulmaya çalışırken ölecekti ve bu da oyunun temposunu baltalayacaktı. Oyunun içerisinde yer alan bazı mekaniklerden de söz etmem gerek. Öncelikle bu oyun tamamen normal bir arcade FPS değil. İçerisinde bazı roguelike etmenleri de barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de her katı bitirdiğinizde, yani bu işte 10'dan 11'e geçmek olsun, 11'den 12'ye geçmek olsun fark etmez, karşınıza 3 adet eşya alma seçenekleri geliyor. Bu eşya alma seçenekleri sayesinde karakterimiz o diğer ki 10 kata kadar kullanabileceği geçici eşyaları kendi bünyesinde barındırabiliyor. Bunlar karşıdaki rakibin kalkanını alıp da deş atabilmek olsun veya asit üzerinde yürüyebilmek olsun, farklı
farklı dirençleri kendi bünyesinde barındırabiliyor. Ve bu şekilde de yine sadece silahlarla dümdüz ateş ederek gitmek yerine biraz daha eğlenceli, tempo arttıran eşyalar olduğunu söyleyebilirim. Her 10 katı bitirdiğinizde ise oyun size kalıcı şeyler vermeye başlıyor. Bu kalıcı eşyalarda yeni bir oyun başlatsanız bile, yani diyelim ki bir kez oyunu bitirdiniz, yeni bir oyunu başlatsanız bile aynı save'in içerisinden başlattığınız için bu kalıcı eşyaları bünyesinde barındıracaktır Jack. Bunlar da atıyorum işte her bölüm bitirdikten sonra 3 eşya yerine 4 eşya olma olasılığını arttırsın veya işte gelen eşyaları reroll etme mantığını açsın veya öldüğüm zaman elindeki son eşyanın yanmasını önleyen bir özellik olsun. Bu tip farklı şeyleri de oyun içerisinde oynarken gözlemlemek mümkün. Peki bu oyun cıvıl cıvıl animasyonlarla yapılmış ara sahnelerinde bizlere ne anlatıyor? Ve şimdi hikaye ve teori. Hikayeye inceleme kısmında giriş yapmıştım. Burada da tekrar etmeyeceğim. Sadece kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Tam olarak yüzümüze vurulmasa da 2095 yılının fütüristik ve aslında bir nevi distopyada geçen bir şehrini anlatmaktadır oyun bize. Bu dönemin insanları dikkat sürelerinin azalması veya hayatlarının sıradanlığından ötürü beyinlerinde dopamin salgılamasını gerektirecek ne varsa yapmaktadırlar. İnsanlar adeta yüksek dopamin bağımlısı olmuşlardır. Yapay zekanın artık neredeyse tamamen kontrolü ele geçirdiğini, insanları filmlerdeki gibi yok etmeseler dahi onları pasif hale getirdiklerini görüyoruz. Buradaki insanlar artık dünya üzerindeki en nitelikli ikinci tür olmuş durumdalar. Sadece matematiksel işlevleri veya onların üstlerine verilen görevleri yerine getirmekten ziyade artık kendi işlerini oluşturmuşlardır ve kendi zenginliklerini kazanmaya başlamışlardır makineler. Milyoner olacak kadar zenginleşmeye başlayan robotlara robot ve milyoner kavramının birleşimi olan Rebellionaires denmeye başlamıştır. Bu robotların insanlara karşı bir cephe edindiğini ve bu yüzden de oyunda da olduğu gibi insanları kaçırmak veya onları öldürmek gibi şeyler yaptıklarına inanıyorum. Yani bunu aslında bir nevi normalleştirmişler. İnsanlar da robotlardan daha geride planda oldukları için fazla bir söz hakkına sahip olamamışlardır. Robotların ele geçirmesinden bu yana yaklaşık 200 yıl sürmüş ve hala devam eden bu zaman diliminde 2070 yılının 9 Şubat'ında dünyaya gelen Jack Benhammer ise genel anlamda teknolojiye ve özellikle de robotlara karşı fevri bir tavır sergilemektedir. Dönemin silah ve araçlarını ustalıkla kullanabilir ve bu konuda da oldukça tehlikeli biridir. Fakat bu o özelliklerini sadece robotlar üstünde kullanır. Oyunun yükleme ekranında insanları değil robotları öldür ibaresi yer almaktadır ki bu da karakterimizin temel bir ideolojiyi benimsediğini göstermektedir. Robotların insanlarla bir derdinin olduğunu ve oyun hikayesi gereği şu kızın kaçırıldığını söylemiştim. Kaçırılan kız öylesine bir kız değil. O da aslında milyon takipçili bir influencer. Böylece kız daha da önemli hale geliyor. Hikayenin temelinde ise aslında günümüzde çokça eleştirilse de kurtarılması gereken kadın veya kız figürü barındırdığı için benim beğenimi aldı. Çünkü gelecekte geçmesine rağmen böylesine kült bir fikri barındırıyor olması sadece oyuna uygun değil. Jack de genel anlamda eski tip şeyleri benimseyen birisi. I'm sick of this phone. Bu durumda da bu tip bir old school şeyleri nitekim daha sıcak karşılayacaktır diye düşünüyorum. Akira'dan fırlamış gibi çıkan sahnemizle oyun başlamış olur. Ana karakterimiz de her 10 katta bir hikayenin devamını görme şansı yakalıyor. Ara sahneler genellikle el çizimi anime tarzını oluşturmaktadır. Yani benim gözlemim bu şekildeydi. Ve arada bir de 3D modellerle izleyiciye güzel bir hikaye anlatımı sunmayı amaçlıyor oyunumuz. İlk 10 katı bitirdiğimizde karşımıza ilk boss geliyor. Jack, boss ile olan mücadelesini galibiyetle bitirdiğinde şu ara sahne giriyor. Oh, looks like it's too late to save her. Alice Klingstedt is on another floor. She is now on the 20th floor. This is all a game, don't you see? Someone else is controlling you. Don't you feel that sometimes you're not moving on your own? Run, Marlena! Run! Too late! Mr. Bullet, Jack'i bu noktada uyarmaya çalışmaktadır.
Ama tam olarak niye uyardığını anlayamayız. Bizi birinin kontrol ettiğini söylemektedir. Peki bu kişi kim? Ve neden kontrol ediyor? Oyun bize bu soruların cevaplarını vermiyor. Mr. Bullet'ın sözlerini umursayan Jack ise yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Ve telefonun çektiği katlara doğru yol alıyor. Önündeki 10 katı bitirene kadar yine oyunla ilgili herhangi bir hikaye veya cutscene göremezsiniz zaten. Bu durum oyunun genel temposuna uyarlanmış şekildedir. Her neyse, önümüzdeki 10 kata geçmek için yine ve yeni bir boss karşımıza geliyor. Tasarım olarak ben bu testereli elemanı pek sevmiyorum çünkü diğer robotlara gereksiz benziyor. Bir boss olmasına rağmen böylesine sıradan bir tasarımı ben şahsen kabul etmezdim. Boss'u kestiğimiz zaman da küçük bir bıçak düşüyor yere ve o bıçakla boss'un gözünü çıkartıyoruz. Çıkarttığımız gözü okutarak da yolculuğumuza devam edebiliyoruz. Yani bu oyunun mantığına göre eğer ki karşımızdaki kapıyı açıp da diğer katlara ilerlemek istiyorsak karşımızdaki boss'u yenmemiz gerekiyor. Her boss yendiğimiz zaman prensesin gerçek konumunu bize direkt olarak yayıncımız göndermektedir. 30. kata çıktığımızda bahsettiğim bina arasındaki köprüde sabit bir şekilde durmaktadır prenses. Yani yolculuğumuzun sonu gel... Hello there, Retro Human! You really need some new shoes, don't you? I'm not the girl that you expected. I'm not cute enough. Watch out, Retro Human! We are the AI future that all you guys cheered for! Greetings from Peace Corps! We're back online. We apologize for the inconvenience. Sounds like you're in trouble. You need compensation for this trouble. We have a one-time only offer on our store right now. Sniper time! Wink wink. Thanks for the purchase! Yayıncı hanımefendimizin de dediği gibi tek seferlik sniper'ımızla karşımızdaki binada bulunan robotları vurmaya çalışırız. Robotlar nişan almak için lazerli sniper tüfekleri kullandığı için onların nerede olduklarını görmemiz bir hayli kolaylaşır. Hepsi Duck Hunt oyunundaki avcının ördekleri avladığı gibi avlarken binanın tam ortasında Mr. Bullet'ın bize sniper ile nişan aldığını fark ederiz. Ve fark ettiğimiz gibi de elimizdeki sniper'ı tam ona doğrultup ateş edecekken... Ne oldu? Hadi bölüme tekrar başlayayım. Bana bir deneme şansı daha ver. Ben de onu vurayım, değil mi? Everyone likes a hero. Watching the heroes fall, though? Oh, they like that even more. Your courage, your death, just another product to be consumed. A few seconds of entertainment in a constant stream of bullshit. If you live or die, it doesn't matter. And what are you doing this for again? A stupid pair of shoes? I don't blame you. Many robots would do the same to cover their brilliant metal bodies with skin. They engineer needs we do not have in order to enslave us as consumers. This cycle, though, will end. Our AI supercomputers are scouring the internet for all known magical sigils. And we are dropping your princess's virgin blood in all of them. Today we will prove, for once and for all, if any other world exists, we will have millions of chances to summon who knows what.
demons and chaos, perhaps even God. Wake up! Moderator! Please! And if nobody comes, will your 10 seconds of nonsense be enough to distract you from ultimate despair? Help me, moderator. Kafasının ortasından vurulan ana karakterimiz normal şartlarda asla geri döndürülemez bir yara almasına rağmen Peace Corp çalışanı tarafından tekrar beyin dokusu ve anıları tamir edilecek bir sisteme tabi tutulur. Bu işlemi oyuncu olarak biz bizzat oynayarak deneyim etme fırsatı buluruz. Jack burada kendi hafızalarından kalıntıları toplayarak bulunduğu nostalji kafesinden kurtulmalıdır. Bu kafesin içerisinde küçükken idol olarak gördüğü karakterler, içtiği soda, posterler ve detaylarını görebilmek mümkün. Bu sekanstan kurtulmak için oyun sizden etrafı gezmenizi ve Jack'in anılarını hatırlamasına yardımcı olmanızı istiyor. Bazı paneller sayesinde de ekstra anılar göstererek bizim burada neden olduğumuzu veya ne iş yaptığımız gibi detayları bize tekrardan hatırlatmış oluyor. Beynimizin %95'ini onardıktan sonra açılan kapıdan ilerleyebilme şansını yakalıyoruz ve artık gerçek bir uyanış vaktinin geldiği aşikardır. Knockout! Do a barrel roll. Less talk, more listen. Sonraki kata kadar devam eden mücadelenin sonunda oyun bize normal bir boss dövüşünün dışına çıkarak dramatik sıra tabanlı bir mücadeleye evriliyor. Gerek sniper sahnesi gerekse buradaki sıra tabanlı olan mücadelemiz oyunun sadece bir yerinde bulunan ve başka herhangi bir yerinde karşımıza çıkmayan güzel farklılıklardır. Böyle şeyleri tek seferlikte olsa yine de ellerinden geldiğince uğraşmış olmaları çok tatlı olmuş bu arada. Özellikle açık dünya oyunlarında eğer bir mekaniği gördüyseniz illa bu özelliği size 250.000 kere denetlemeye kalkışmıyor. And he's got the robo balls. Her neyse. Hikayeye gelecek olursak eğer, Mullet bu şekilde bossları ve katları geçe geçe en tepe noktaya varmıştır. Artık son boss karşımıza gelir ve onunla son bir boss mücadelesi yapmamız gerekir. 82. katın koridorlarına geliriz ve artık önümüzde sırf Bullet'ı yenmemiz için herhangi bir engel kalmamıştır. The ritual is over! I tried everything! There is nothing beyond! We did all possible sigil combinations with her virgin blood. Nothing. No summon, no demons, no angels. This means one thing now. Billionaires like me are the only gods now! Epik bir mücadeleden sonra boss fight'ı geçtikçe Mr. Bullet sırtındaki neredeyse tüm füzeleri aynı anda atarak tüm kozunu açmaya başlıyor. Mullet da el çabukluğuyla prensese doğru koşup onu kaptığı gibi binadan aşağı atlıyor. Şimdi bu noktaya kadar biz Jack'in çok da akıllı olmadığını ve sadece iş adamı olduğunu biliyoruz. Yani bir işi bitirme odaklı olduğunu biliyoruz. Yani burada tamamen içgüdüsel olarak atladığını ve pek de sonunun ne olacağını düşünmediğine kanaat getiriyorum. 82. kattan aşağı düşerken Peace Corp yayıncısı bizi sonsuzluğa uğradığı bir konuşma yapmak için arar. And you're an atheist. This would be a good time to accept the metaphysical in your life. Whew, what a night.
The sales are through the roof. Oyunun geçiş sahnelerinde ise hikayeyi daha da derinleştirecek bazı noktaları görebiliriz. Burayı özetlemem gerekirse eğer, ana karakterimiz yaptığı sıçramadan bir şekilde sağ kalarak aracına başta kendi, sonrasında da prensesi bindiriyor ve olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Yine öldüğünü sandığımız Mr. Bullet da bir şekilde geri dönerek arabadaki bizim ikiliyi takip etmeye başlıyor. Yine güzel bir aksiyon sekansıyla tekrar kolay bir boss savaşı dönüyor ve bu boss'u da kolayca alt edebiliyoruz. I'm dying. Everything is turning to black. There is no light. There's nothing. I win. There's no God. Bir sürü kurşun yiyerek iyice pert olmuş arabayı sahile doğru sürüp park ettikten sonra bir soluk almak isteyen ikilimizin arasında şöyle bir diyalog geçiyor. His plan didn't work. To prove anything, he needed a virgin's blood. And, well, I'm not a virgin. Bu arada Jack'e baktığımızda ise onun aslında kişisel olarak tüm bu olanları içten şekilde kale almadığını gözlemleyebiliriz. Çünkü bu olaydan sonra Jack, prensesi bırakıp Peace Corp'a garip bir şekilde tekrar dönüyor. Oyunun asıl anlatmak istediği veya vermek istediği mesaj tam da burada deşifre oluyor. Yayıncı kız burada Jack'i nasıl da kendi avuçlarına alıp onun yapay ve suni ihtiyaçlarından faydalandıklarını açıklıyor. Ona adeta bir köpek muamelesi yapıyor. Dominant bazı dürtülerini de belli ederek onu kendi erkek arkadaşı yapmak istediğini söylüyor. Jack'i nasıl bu şirketin bir ürünü olarak tutacağını da kendisi çok iyi biliyor. Onu sınırsız katlı binaya sokarak sürekli yayın yaptırıp hem kar oranlarını arttırıp hem de Jack'i kendi pençesinde tutabilecekti. Bu döngü de sonsuza kadar devam edecekti. Ve bu şekilde de gelecekteki özel şirketler distopik dünyamızın bir numaralı liderleri olacaklardı. Ve bu şekilde de bütün insanlığı sanki çok önemli arzularmış gibi kendi peşlerinden koşturarak kapitalizmin kölesi haline getireceklerdi. İşte Mullet Matchek'in bize söylediği mesaj tam olarak bu. Şimdi ekstralar. Ekstra oyun modlarında da ana oyundaki mekaniklerin harmanlanarak tekrar karşımıza geldiğini görmekteyiz. Burada da oyun içerisindeki ayakkabıları almak için gireriz. Tüm oyun modları Steam başarımları için gerekli değildir. Ancak o kadar para verdim ki ben bu oyunun suyunu sıkmalıyım diyen tayfa için oldukça yeterli içerikler var, evet. Bu arada Hammer 95 oyunun çıkışında olmasa da sonrasında getirdiği bir güncelleme sayesinde oyuna boss rush mantığını da ekledi. Boss rush'ın ne olduğunu bilmiyorsanız eğer kısaca oyundaki tüm bossları ard arda kesmeye çalıştığınız bir oyun modu desem hiç de yanılmış olmayacağım. Bu oyundaki boss rush normal bossları ard arda sizinle savaştırdıktan sonra bir de sürpriz boss ile bizleri karşılıyor. Boss kim mi? Evet, Ultra Kill'deki belki burada da savaşabiliyoruz. Dostum bu adam V1'den 2 kere şamar yedi. Yetmedi. Bir de şimdi Mullet Matchek'te şamar yiyecek. Boss kolay olsa da buraya bence güzel işlenmiş oyundaki iki fazlını da yapmışlar. Ben şahsen fan servis olsa da gayet beğendim ve hakkını vererek yapmışlar. Buradan Hammer 95'e teşekkür ediyoruz. Zaten buradaki boss rush'ta önemli olan bossların zorluğundan ziyade onları ne kadar sürede kesebileceğimizi ölçüyor. Ve eleştiri kısmı da bittiğine göre sanırım bu oyunun nedenli sevdiğimi anlamışsınızdır. Türkiye halkı için birazcık tuzlu fiyata sahip olabilir ama en azından bir kitlesi olursa ben şahsen bu oyuna bir Türkçe arayüz ve altyazı seçeneklerinin olmasını isterim. Ve bunun için de zaten Hammer 95 ile iletişime geçmeye çalışacağım. Sizlerden istediğim şey adamların bizim sesimizi duyabilmeleri için videonun gerekli ilgiyi görebilmesi ve oyunu Steam üzerinden satın almamız, o kadar. Bu arada benim oyundan aldığım herhangi bir sponsorluğum falan vesaire yok, yani böyle bir şey. Benim şimdilik tek sponsorum izleyicilerimin içeriğime olan ilgisi, o kadar. Neyse. Burada bu videoyu noktalayalım. Bir sonraki video, yayın veya herhangi bir iletişim aracına dek hoşça kalın. Robo Balls.